Abi günaydın herkese. Ağacın gölgesinde, çadırımızın içinde böyle yatıyoruz, bu ağacın gölgesi. Neyse, yeni uyandık, saat 10'a doğru geliyor. Keyfimiz yerinde, ortam böyle. Burası bir park alanının parkı. Yani araba park yerinin park alanı. Neyse, ayrılalım, konuşuruz. Çıktık mağaramızdan. Günaydınlar herkese. Ağzım gözüm kaymış. Çadırımız bura. Yukarımızda bir ağaç var. Aşağıda petrol ofisi. Küçük Starbucks var ama gece kapalıydı. İnterneti yoktu. Şimdi açılmışsa interneti olabilir. Ona bakacağız. Bank, tırcı abiler, ablalar. Böyle bir yer, bir şeyler atıştıracağız. Şöyle şu tarafa doğru otostopa başlayacağız. Abi Starbucks'ta internet yokmuş bu arada. Hayatımda ilk defa gördüm. Para problemimizi de ATM'den çözdüğümüz için 2 dolara şunu alıp 4 dolara da bunu aldık. Burada yiyoruz şimdi. Sonra otostopa başlayacağız. Kyoto'ya gideceğiz umarım. Var mı bir intrak? Abi oturuyorduk, ümidi kaybetmiştik abim. Trak. Dayıcım. Tır bizi aldı. Amca dedi gel lan götüreyim sizi dedi. Fukuoka'ya gidiyorum, yolda atarım dedi. Tamam dedik, biniyoruz şimdi. İlk tırımız Japonya'da, hatta Asya'da belki de, aynen ilk tır. Okay. Why so high? Yeah. First time. Yeah. Yıllar sonra tır bulduk abi. Japonya'da tıra biniyoruz Heyon'la birlikte. Bir yıl sonra falan Asya'da ilk tırım yani. Türkiye'den sonra ilk tıra binişim, yataklı falan, yata gideriz artık. Bir 200 kilometre yolumuz var. Aa, okay. Tırla gidiyoruz lan. Bindik valla. Oh. Okay. 本当にありがとうございます。これ外してくれ。山ね。車だよ。ありがとうございます。皆を代表して森川泉先生から。 Çok kötü kaza olmuş ya. Bütün trafik kapanmış. Arabayı gördünüz, kesin ölmüş. Thank you so much. Thank you so much. Photo. Ah. Oh. Okay. Thank you so much. Thank you so much. 楽しみだよ。ありがとうございます。バイバイ。Bay bay bay bay. Abi bu park alanları bir tane ya. Park alanlarından gidiliyor. Kyoto'ya geldik direktman. Çok uzaktı. 150 kilometre falandı. İmkansız diyorduk. Tam vazgeçmiştim. Çıkacağım diyordum şeyden yürüyerek. Adam geldi aldı bizi. Adama kartonu göstermiştim Kyoto diye. Yok dedi. Eyvallah dedim, geçtim. Sonra adam geri geldi bir daha. Aldı bizi. Adam. Abi bu arada bütün bu küçük şehirlerde, ilçelerde park alanları var böyle. Otomatlar, yemek yerleri falan, bir sürü bir şeyler. Biz aptallık etmişiz ilk başlarda. Normalde ekspres otobanlar köprü olarak geçiyor şehir içlerinden, böyle kimse yukarı çıkmasın diye. Ama park alanları var. Mesela park alanından her şehrin içine giden bir yol var. O yolları yakalarsanız yürüdüğünüz zaman park alanına gelirsiniz. Park alanından otostop çekebilirsiniz. Zor, insanlar almıyor.
Ama doğru yerde, doğru zamandaysanız alırlar. Türkiye'deki gibi kolay değil yani, bir 2 günde 300 kilometre yolu anca geçebildik. Geldik ama başardık, Kyoto'dayız. Bundan sonraki düşüncemiz de Kyoto'dan Osaka 50 kilometre. Nara diye bir şehir var, orası da 20 kilometre falan. Bütün bu yolu yürüyelim diyoruz, 3 gün sürecek. Böyle otostop işimizi bugünlük, yarınlık, ondan sonra günlük bıraktık. Bu 3 şehri, Osaka'yı, Nara'yı, bir de Kyoto'yu gezdikten sonra Hiroşima'ya doğru otostop çekeceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bizi izlemeyi unutmayın. Bırakmayın da, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bu bir couple channel değildir. Bu bir hayat tarzıdır. Hadi. Abi bu park alanlarının tek boktan yönü var. Buralarda internet yok. 7-Eleven bulursanız belki, Starbucks bulursanız belki, Family Mart bulursanız belki. Ama geçenki Family Mart'ta yoktu. Diğer zaten şeylerde hiç yok. Free Wi-Fi falan hiç yok, öyle şeydeki gibi, Kore'deki gibi açık alan free Wi-Fi'ler var ama sim kart istiyor sizden. Telefon numarası falan istiyor. Olmuyor yani. Ki burada o da yok. Neyse, anlayacağınız şehir içinde kovalamaya devam. Bak bu arada size menüleri de göstereyim. Şöyle yemek menüleri var her parklarda. Mesela şu 5.50, bu 5 dolar abi. 108 Japonya yeni 1 dolar yapıyor yani. 8 kere 5 45, yani bu tam 5 dolar yapıyor. Bu da işte 5 dolardan az, 4 dolar. 4 dolar, 4 dolardan biraz fazla. Pilav üstü tavuk, domuz, işte büftek falan. Normal otomatlar var. Kahve makinesi, meyve suyu, normal su, işte basmalı, gömmeli, emmeli, çekmeli, her şey var. İçeride yemek makineleri bile var yani, öyle bir yer burası. Şöyle de yemekler var. Dondurma satan yerler var. Her park alanında, eğer paranız varsa aç kalmazsanız. Yoksa öyle ucuz market yok yani. 7-Eleven, Family Mart zaten çok ucuz marketler değil. O yüzden idare edeceğiniz. Neyse hadi bak. Açsın ya. Abi normalde otobandan çıkmak yasak, böyle parking arayadan. Biz böyle çıkıyoruz. Açtık, buradan aşağı doğru yardırdık mı gidiyoruz şeye. Abi aslında bu park alanlarına giriş çıkış yok. Yasak tamamıyla, kapı mapı kilitli. Atlayabildiğiniz zaman atlayın. Olay şu: park alanında çalışan insanlar var ve bu insanların evlerine dönmesi lazım. O yüzden park alanlarına da yol yapmışlar ki insanlar bisikletiyle, arabasıyla geri dönsün, çalışanlar. O yolu zaten haritadan bile, Google Map'ten veya Maps.me'den açtığınız zaman yürüme yolu olarak işaretleyin, direkt gösterir yolu. O yolu devam edin. Bu yoldan biz, şu köprü olan şey ekspres otoban, onun altından şehre doğru gideceğiz şimdi. Her şey tıkırında, bir sıkıntı yok. 5 kilometre yürüdükten sonra Kyoto şehir merkezindeyiz. Abi sıradan Japon evlerinin hemen dibinde şöyle pirinç tarlaları var. Bunlar Japonların güzelim evlerinin yanında. Benim tek sorum, burada sivrisinek olmuyor mu? Başka bir sorum yok. Yoksa görüntü falan her şey güzel. Ama balçık yani, su bildiğin böyle fıştık fıştık. Abi dünkü otostop gezimizi başarıyla tamamladıktan sonra bugünkü Couchsurfing evimizden herkese selam söylüyorum, yolluyorum. Bir önceki videomuzu izlemek istiyorsanız bir önceki videoya geçin. Otostop maceramızı, Fuji'den Kyoto'ya otostop. Bugün de Kyoto'dayız. Birlikte şehri gezeceğiz. Hadi başlayalım. Tam çıktık evden, yağmur başladı yani. Gidiyoruz böyle. Abi şimdi Japonya'da, Kyoto'da bir tane eski kütüphaneye geldik. Böyle bir alan. İçerisi çok modern. Dışı tahtadan eski püskü gözüküyor ama içeride insanlar çalışıyor, ediyor falan. Neyse, burada Ongwanji Book Center diye geçmiş. Şu yapı bir kütüphane mesela. Bak şöyle gidelim, şu büyük ihtimal temple. Şurada İngilizce bir şey var. Gelin onları da okuyalım. Abi şimdi okudum bu İngilizce şeyi. Burası yaklaşık 800 yıldır bir tapınak. Tabi restore edilmiş, bir el değişmiş, taşınmış falan derken Budist tapınağı diye geçiyor burası. Bu arada Japonya'da 2-3 din var aslında. Taoizm, Budizm, bir tane daha var diye şeyle başlayan. Beyazla siyahın karışımı var ya, böyle birbirine giriyor. Kötülükle iyilik falan. O din var bir de bu. Bura Budist. Burada göremeyiz. Şöyle dolanalım. Yine diyeceğiniz lan, yine mi temple, bıktık anasını satayım da. Ne yapayım abi? Millet bizim Ayasofya'mızı, Selimiye camimizi çekiyor. Biz de onların temple'ını çekiyoruz. Burası temple. Kocaman bir yer. Translate. Both shoes are rolled here. Burada ayakkabıları çıkarıp yukarı gidiyoruz. Boş bir alanı böyle seccade gibi ayırmışlar. Sandalyeler de var. Yukarıda dekorasyon falan. Tahtadan bayağı böyle güzel ahşap köprü yapmışlar. Diğer tapınak bölümüne geçiyorum. Ama boş, içeride bir şey yok. İlk defa böyle bir Budist tapınağı görüyorum. It's okay. What they are doing? It's Buddha.
biraz size Budizm mi diyeyim, ben çözemedim. Bu Budizm başka bir Budizm ya. Dininden kareler sergiledim. İlahiler falan okuyorlar içeride. Biz de oturduk baktık. Bahçesi bayağı geniş. İçeriye girerken ayakkabını çıkardığın yerde para atman gereken bir kutu var. Girerken önce dua edip para atman gerekiyor. Tabii biz atladık geçtik. Burası 600 yıllık bir tapınak. Fakat bu din 3000 yıl önce falan gelmiş abi. Hatta 3500 falan, yani çok eski. Hani Hristiyanlıktan falan önce. Çok önce. Hristiyanlık 2019 işte. Müslümanlık da ondan 570 sene sonra geldi. 3000-4000 yıl önce falan Budizm, Hinduizm çok eski yani. İşte o dönem millet putlara taparken Müslümanlık gelip putları falan kırıyor. Müslümanlık değil, öncesinde de Musevilikten de gelip putları falan yıkıyorlardı. Böyle abi, bu ortada da işte bir şeyler satıldığı yer var. Tamamen şöyle bakınca ticari diyebileceğim bir ortam. Para üzerine, dine para kazandırmak, dinden de devlete ulaştırmak veya işte din için kullanmak falan. Size bu arada şuranın şeyini de göstereyim. Buradan sabun fışkırtıyor. Burada yıkıyorsun. Şurada da kurutuyorsun. Nasıl, hepsini burada hallediyorum. Güzel yapmışlar. Abi burası Kyoto'nun küçük bir sokak arası. Size şöyle göstereyim dedim. Hoşuma gitti. Küçük böyle ahşap pencereler var. Ahşaptan kapılar var. Bisiklet süren amcalar var. Pembe sürüyor bak. Amca. Herkesin keyfi yerinde. Hemen yanında Panasonic mağazası var. Japon. Honda falan var. Şöyle bir yer var. Abi Japonya'nın şu an, daha doğrusu Kyoto'nun en ünlü turistik caddesindeyiz. Demin işte internet bulmak için falan millete soruyorduk Starbucks falan nerede diye. Anlamıyorlar. En son hani şey dedim, nasıl diyorlar acaba falan dedim. Duyduk birinden Starbucks'ı diyormuş. Starbucks'ı. McDonald's'a McDonaldo diyorlar. McDonaldo. Heyon da bir sefer sormuş Apple nerede diye. Ona da nasıl demişler? How say Apple? Appuru diyorlarmış Apple'a da. Abi Japonya, Kyoto'da böyle küçük küçük caddeler var. Bak şimdi size bir restoran göstereceğim. İçerisi 3 kişilik bir restoran. Adam direkt servis yapıyor, millete veriyor böyle. Buradaki saç kesme yeri de böyle küçücük. Her şey küçücük burada. Tek kişilik, böyle 2 kişilik masalar. Direkt hazır önüne koyuyor, yiyorsun. Tatlış ama tatlış bir sokak burası. İçki yeri. Bu cadde çok turistik. O yüzden küçük bölümler yapmışlar böyle ilgi çeksin diye. Abi şu aşağıda müzik yapan abi var. Demek olur ki Japonya'da sokak müziği yasak değil. Yani gitarınızı alıp buralarda çalıp para basabilirsiniz. Abi bu arada bu bölgeyi de Japonya kültürünü anlatmak için yaptırmışlar özel olarak. Çalışanların kıyafetleri bile şey, böyle kimono, makura onlardan. Abi burası da Yasaga City, böyle kimono giyen ablalarımız var. Turist ayağına dolaşıyorlar işte içeride. Burası Kyoto'nun en ünlü tapınağı. Bak bu da erkek kimonosu, bunu da göstereyim size. Shintoizm diye geçiyor. Bakalım. Evet, tapınak için de yine böyle bir şeyler satıyorlar. Burası girişi. Aslında tapınaklıktan çıkmış turizm merkezine dönüşmüş burası. Yine böyle büyük bir alan. İşte el yıkama yerinden, tuvaletinden, dua etme yerinden, işte dilek ağacı falan filan her şey var. Standart zaten. Burada Japonya'da Budizm de farklı. Shintoizm, Taoizm diye 3 din var. Bir de Budizmle birlikte. Yine şu el yıkadıkları yer burası. Tabi bunun ben din üzerinden değil de kültür üzerinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü Japon'un bütün temple'larda var Japonların. El yıkama şeyini gösterecek şimdi Heyon size. No, you can't drink. For his they just... Yeah. For this is okay. No. Bunu ellerini yıkayıp ağızlarında çalkalayıp bırakıyorlar normalde. Hiç yapan görmedik biz, o yüzden yapmadık. Buralarda dua ediyorlar. Yine böyle taşları var. Shintoizm. Yine böyle para atma yeri. Dua ettikten sonra bak bir para kalmış orada. 5 yen. Alsam alırım ama boş. Yani mezar falan herhalde içerisi. Bilmiyorum ki. Yani Japon arkadaşımız da adam gibi hiç olmadı. Yani soramadık bir şey. Bir tane oldu, o da Uruguay'dan gelmiş. Bir tane Japonya kalsak soracağım her şeyi de yakalamıyor. İngilizce bilmiyorlar aslında. Ablanın surata baksanıza ya. Abla ruh olmuş. Kimono gördüğünüz gibi. Temple sokaklarında, tapınak bölgesinde bir fotoğrafçı burası. Bak abla yine ruh olmuş. Manyak, bu kadar beyaz olur mu ya? İğrenç duruyor bence. Çocuk tatlı ama bak, çocuk güzel. Ninenzaka Samenzaka. Aa, burası da Ninenzaka Samenzaka diye bir yermiş. Yes. Ha, pardon, burası Hukanji Temple'mış. Hukanji Temple. Yüksek bir kule böyle. Ha, bu da Hoganji Pagoda diye geçiyormuş. Bunların
tapındıkları yerler. Böyle güzel bir mimari tahtadan. Tatlış bir şey. O pagodanın etrafında böyle heykeller asmışlar. İlginç biraz. Şu an hoşuma gitti. Herhalde satıyor içeride abi. Güzel, başarılı. Baksana şuraya. Başarılı. Şurada memeli falan bir şeyler var. Bak millet hep buradan çekiyormuş. Güzel duruyor. Böyle küçük küçük tahtadan sokaklara bölmüşler burayı. Her şey tahta abi, hiç beton yok. Güzel olmuş, güzel bir çalışma. Abi şurada bir sumo alanı gördük de sumo konusundan Heyon bize bahsetti. Diyor ki sumolar kendi arasında kapışıyor. İşte sumo güreşlerinde şampiyon da. Şimdi bunlar hep şişman, çirkin, abuk subuk herifler ya. Bir tane kız seçebiliyormuş yani şampiyon. Kazanan sumocu bir kız seçip istediğiyle evlenebiliyormuş güzellerinden. O yüzden de böyle şişman olup sumo güreşlerine katılmalarını körükleyen bir sebep yani. Güzel kız. And they die earlier than other. It means after they die, money. they can take all of the money. Abi bu arada sumocular hala şu anda bile Japonya'da şarkıcıları falan seçip evlenebiliyorlarmış. Hala sumo liderlerinden. Bu arada şişman ve sağlıksız beslendikleri için erken ölüyormuş. Kadınlar da aslında onlarla evlenmek istiyormuş para için. Çünkü sumo şampiyonu genelde çok zengin oluyormuş böyle. Hani artık kral, Japonya'nın kralı gibi falan oluyor. O yüzden evlenip kızlar onları erken öldürüp paralarını alıp yiyorlarmış. Böyle de bir mantık. Abi Japonya'da böyle su makineleri var. 2 litre suyu böyle dolduruyor. Makine böyle ağzıyla tutmuş şeyi, bizim bidonu. 20 yene dolduruyor böyle. Kaç yapıyor biliyor musunuz? 0,2 sent falan yapıyor. Yani 20 sent 1 lira falan yapıyor işte. 1 liraya dolduruyor böyle 2 litre su. Çok ucuz. 10, 20, maybe this one. Yes. Oh. 2 liter. Böyle dolduruyor. Oh, it's finished. 2 liter. Oh, it's more than 2 liter. Baby, stop. Gayet su yani, güzel. How was tasty? Nice. Güzeldi. Bizim Couchsurfing evimiz burası. Ev sahibi evde yok fakat kapı her zaman açık. Görüyorsunuz, kapı yine açık. Direktman giriyoruz. Adam bize dedi akşam geleceğim, sabah geleceğim, takılabilirsiniz odada. Adam dedim de çocuk 26 yaşındaymış. Benden bir yaş büyük. Biz burada takılacağız, biz burada yatıyoruz zaten, o da yerde yatıyor. 3 kişi bu odadayız. Çocuk öğrenciymiş, burada Japonca dil okuyormuş. Endonezyalı. İyi bir çocuk. Bizi kabul etti Couchsurfing'den. Burada kaldık. Onun böyle şeyleri var. Endonezya'dan gelmiş cipsleri var. Endonezya Müslüman bu arada. Bu cipslerden falan tattık. Bayağı kaliteli, güzel şeyler. Noodle'lar falan gelmiş. Onları falan denetti bize. Tavuklu noodle Endonezya'nın. Güzel gözüküyor. Bu arada abi size bir şey söyleyeceğim, ben bunu bilmiyordum. Endonezya ve Malezya dili neredeyse aynıymış. Ya Endonezya'nın nüfusu dünyanın en büyük 4. nüfusu Endonezya. Yani bu demek oluyor ki dünyanın büyük bir kısmı Endonezya ve Malezya dili konuşuyor. Adam dedi ki Endonezyalıyım, Endonezyaca konuşuyorum ve %80'ini anlıyorum Malezya dilinin. Büyük bir. Neyse, böyle videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Yarın devam ederiz.